Merhabalar, bu videoda size kum boncuktan dallı çiçekli bilekliğin nasıl yapıldığını anlatacağım. 11'e 0 iperizi kum boncuklardan kullanacağız. Nail boncuk ipimiz ve 16 numara boncuk iğnemizle bilekliğimizi yapmaya başlıyoruz. Bilekliğimin dallı kısımlarını yeşil yapmayı planladığım için iğnemin üzerine 7 tane yeşil boncuk aldım ve ipin sonuna doğru sürükledim. 7 boncuğun içerisinden iğnemi ters yönde geçiriyorum. Bu kısım benim bilekliğimin başlangıç halkası olacak. İyice çektiğimde kendiliğinden bir yuvarlak oluşuyor. Oluşan bu yuvarlağımın 3 tane düğüm atıp sağlamlaştırıyorum. Düğümlerimi attıktan sonra boncukların içerisinden bir tur daha geçerek halkamın daha kuvvetli olmasını sağlayacağım. Evet, bir tam tur döndüm boncukların içinde. Şimdi bilekliğimi yapmaya başlayabilirim. İğnemin üzerine 5 yeşil, 4 kırmızı, 1 sarı aldım. İlk yapacağım çiçek kırmızı olacağı için 4 kırmızı, sarı da çiçeğin tohumu olacak. İpin sonuna doğru sürüklüyorum ve kırmızılardan ilk aldığımın içerisinden tersten geçiriyorum. Bakın şöyle. Geçirip çektiğimde çiçeğimin şöyle bir görüntüsü var. Çiçeğimi tamamlamak için 3 tane çiçeğin renginden aldım ve tomurcuğun üzerindeki ilk boncuktan geçiriyorum. Ve çiçeğim hazır. Şimdi dal kısmını yapacağız. İğnemin üzerine 3 tane yeşil boncuk aldım. 5 boncuğun içerisinden ters yönde iğneyi geçiriyorum. Şimdi dikkatlice bakın. Olabildiğince yavaş göstermeye çalışıyorum. Gördünüz mü? İlk kısım oluştu bile. Şimdi papatyamı elimde ters çevireceğim. Önceki adımları tekrarlayacağız. İkinci çiçeğimin bu kez turuncu olmasını istiyorum. O yüzden iğnemin üzerine 5 yeşil, 4 turuncu ve 1 sarı aldım. Yine sona doğru yürütüyorum ve çiçeğimin ilk boncuğunun içerisinden ters yönde iğnemi geçiriyorum. Papatyamın yarısı oluştu. Şimdi 3 tane çiçeğimin renginden boncuk alacağım ve tomurcuğun üzerindeki ilk boncuğun içerisinden geçirip bu şekilde çiçeğimi tamamlıyorum. İkinci çiçeğimi böylece elde etmiş oldum. Şimdi 3 tane yeşil boncuk alıp bunu çiçeğimin altındaki 5 yeşil boncuğun içerisinden tersten geçirdiğimde bakın tekrar göstermiş oldum. Gördünüz mü? İkinci çiçeği yaptık bile. Şimdi aynı adımları tekrar ederek farklı renkte çiçeklerle bilekliğimi örmeye devam edeceğim. Evet, bu şekilde ben bilekliğimi örmeye devam edeceğim. Sonuna yaklaştığımda size tekrar gösteririm ama şu ana kadar yapamayacağınız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Kolay bir model ama çok da zevkli ve şık. Ben bilekliğimi örmeye devam edeyim. Bitirme kısmında
tekrar göstereyim size. Evet, bilekliğim istediğim uzunluğa geldi. Son çiçek dalını da yaptıktan sonra yine 7 tane yeşil boncuğumu alıyorum. Bu 7 boncuğun içerisinden iğneyi tersten geçiriyorum. İyice çekip bir halka oluşturuyorum. Bu oluşturduğum halkanın içerisinden bir kez daha geçeceğim. Sıkı olması için. Ve aşağı doğru yürüteceğim. Burada aralarda istediğiniz yerde böyle küçük düğümler atarak yeterince sağlam olduğunu düşündüğünüz yerde ipi kesebilirsiniz. Şurada dibinden iyice gerdirerek ipimi kesiyorum. Bilekliğim hazır. Şu başlangıçta bıraktığımız ucu da keselim. Bundan sonra bilekliğinizi tamamlamak için isterseniz papağan ve halkayla bir kapama yapabilirsiniz. Ya da benim çoğunlukla yaptığım gibi paraşüt ipiyle güzel bir makrome asansör düğümü yaparak bilekliğinizi kapatabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.